Bu bakımdan yani bunu göz önünde tutarak bu havzaya akan farklı nehirlerin irfaniyetlerinin burada sinkretik olarak bulunduğunu söylüyoruz. Aşure bu demek. Sinkretik bağdaşmış demek. Bağdaşık olarak buradalar. Bir sentez değil. Yani sinkretik bağdaşma dediğimiz şey Anadolu'da da var. Bağdaş kurarak sohbet yapılır. Anadolu'daki sohbetler böyle şimdiki gibi böyle sandalyelerde falan oturarak değil. Hatta yer sofrası vardır. İbrahim sofrasıdır o. Masa Musa'nın sofrasıdır. Yer sofrası hala köylülerimizde. Yer sofrası bağdaş kurularak oturulur. Önümüze örtüsünü alır ve birlikte aynı mekanda, aynı ortamda paylaşırız o ortam. Hatta aynı kaptan. Aynı kaptan hatta. Şimdi bu kültüreldir. Uygarlık dediğimiz yani işin şehirliliği işte dinde Musa'yı hukuk yani. Kent. Kent yoksa hukuka gerek yok. Gelenek yetiyor. Köyde gelenek yeter. Yani İbrahimilik Yürür. köyde yeter. Ama şehre geldiğiniz zaman farklılıklar çıktı. Farklılıklar arasındaki problemi çözmek adaleti gerektirir. Köyde adalete gerek yok. Köyde alışkanlıklar, törellik zaten sezgide var. Herkes biliyor bunu. Buna şey derler. Yazılı olmayan sözleşme. Yazılı olmayan sözleşme şiirseldir. Yani söyle şunlar nedir desen söyleyemez kimse. Ama birilerini ayıplarken neyi ihlal ettiğini bilir. Köyde bilir bunu. Ama yazıya dökemez. Logos yoktur. Şiirseldir. Şehre geldim bu olamaz. Yazılı belgeye dönüşmesi lazım. Ve herkesin uzlaştığı ve ortak olduğu ve tekrarlanabilir bir belge. Logos. Bilinç. Dediğimiz şey bu. Peki şimdi bir gidelim mi? Bu kanaldan Anadolu irfanının bir damarından Türklere bir gidelim mi efendim? Ortasya. Yani Proto-Türkler, Tabaşa. ön Türkler, arkaik Türkler, Şaman. Şamanla başlayan ama Şaman'da kalmayan ki Şaman'ı bugün herkes biliyor ve zikrediyor. Diyorlar ki Türklerin ilk dönemi Şaman'dır ve halen de örnekleri duruyor, yaşıyor evet. Türkiye Cumhuriyetlerde. Evet. Ama daha sonra İslam'la tanıştı ve birdenbire Semavi dine geçiş yaptı. Arada inisiyatik aşama atlanmış. Bunun bugün Anadolu'da temsili var, yaşayan, kültürel olarak da var. İnisiyatik olanı aldığın zaman salt şamandan şaman öğretisi tamamen anlatacağız şimdi onu şamanlar nedir ne değil. İslam'a geçti diye o arayı unutursak toplumun eğitimli bir örgütlenmesi yok demiş oluyoruz. Yani Türkler barbardı. Eğitilmiş bir toplumları yoktu. Şamanlıktan doğrudan doğruya İslam'a geçerek ancak medenileştiler. İslam barbar Türkleri medenileştirdi. Batı da bunu söylüyor. Kendi tarihçilerimiz de bunu söylüyor. Problem ne? Aradaki inisiyasyon bölümünü atlıyorlar. Şimdi onu işleyeceğiz. Ama şöyle Orta Asya'ya hiç olmazsa şamanik bir tatla gidelim mi? Gidelim. Hadi gidelim o zaman. Hadi gidelim o zaman. Buyurun Serhan Bey. Hadi. Saçları da öyle bağlamış. Perçem. Evet. Dediğim sözde benden söz etelsem etmişim yüreğimin ahını Tanrı olmak isterim dediğim sözde benden söz etelsem etmişem yüreğimin ahını ben canımı vermeye
canımı vermeye, bir teze söze benden eğmene can cerenkes bağışla günahımı. İşte budur. Orta Asya şamanların dünyasına girdik. Ne eksik? Davul. Dum 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 yapacağız. Davul gelecek. Bu davulsuz bölümü davul gelecek. Peki sen bundan etkilendin yani şimdi yani sende bir şeyler yankılanmış olması lazım. Bunu da günümüze taşıyalım. Sende ne duyuyoruz bakalım? Peki. İşte budur değil mi? Şimdi Tümata'yı bilirsin. Rahmetli Oruç Güvenç. Şimdi rahmetli Oruç Güvenç'le biz bu seneler öncesi yani bu 80'li yıllardan önce meşkler yapıyoruz. Ve sürekli böyle cazla ilgili işte doğuşla ilgili bir şey ortaya çıktığı zaman Batı'nın terimlerini kullanıyoruz. Improvize diyoruz. Başka bir şey. Yani bunun şeyde aslında gazel dediğimiz o. Yani bizde var gazel de nedense Batı'daki improvize lafı daha hoşumuza gitmiş ve teknik olarak, entelektüel olarak, akademik olarak bu lafı söyledik mi tamam dediğimiz dedik. Peki Oruç Bey dedi ki bana, ya Metinciğim dedi ya bunun Türkçesi olsa ne iyi olur değil mi dedi. Yani, improvize böyle batılı kelime yani niye bizim kendi şeyimiz yok mu? Yani Türkçe bunu ifade edemez miyiz? Rastgele dedim.
Ya ne güzel oldu dedi. Ve ondan sonra rastgele diye hatta bir improvize bir şey yaptı. İcra yaptı rahmetli. Evet. Çok hoş olmuştur. Çok ve TÜMATA Türk Müziğini tanıtma ve araştırma grubuydu o zaman. Ve hala da şeyleri devam ediyor. Takipçileri var. Rastgele. Rastgele caz işte improvize ne var? Evet. Türkçesi gayet güzel. Evet, o zaman rast gelsin Erenler. Ne güzel rast geldi biraz. Yani bakın şimdi bir besteyi sunsa tabii ki takdir ederdik. Beste daha önceden yapılmış, bitirilmiş başka bir duygu alanı içinde bir inşadır. Ama şu anda ne geliyor, ne doğuyor? İşte bu rastgele o demek. Sendeki o yorum, ondaki o etkileşim, bendeki bu anlatım sonuçta gitarın dillerinde cem oldu ve ortaya bir yepyeni bir şey çıktı. Böyle bir beste yok. Şu an var. Evet. Rast geldi. Şimdi bu da son derece ilginç ya bu rast geliş işi. Bunun üzerine de sonra asıl sohbet bu demek. Bununla ilgili küçük bir şey anlatayım mı? Mevlana'nın mürşidi kamili ki Mevlana da onun mürşidi kamilidir. Bu da garip bir iş. Birbirinin mürşidi kamili olan böyle çok rastlayamazsınız. Genellikle bir mürşit vardır, bir talip vardır. Mevlana ile Şems Tebrizi ikisi birbirinin mürşididir. Yani sadece Şems Mevlana'yı değil etkilemiyor. Mevlana da Şems'i etkiliyor ve ortak bir sound çıkıyor. Evet. O müthiş işte. O poesis o. Seni kaldır, beni kaldır o hali yakalayalım diyor İsmail Emre. Dediği bu. Ne Şems var orada? O ürünlere baktığımız zaman bu Şems'indir diyemiyoruz. Bu Mevlana'nındır diyemiyoruz. Çünkü o sound'u aldığın zaman yani Mesnevi'yi aldığın zaman geride Mevlana apayrı bir söylem içinde, Şems apayrı bir söylem içinde. Karşılaşıyorlar. O sound'un içinde hem Mevlana var hem Şems var. Ama Şems bir gün bir sohbete gidiyor. Sohbet işte. Sohbet dinlemeye gidiyor. Arifler Meclisi'ne gidiyor. Çilingir sofrasını kurmuşlar onlar diye düşünüyor. Meyhaneye gidiyorum diye düşünüyor. Gidiyor birdenbire medreseyle karşılaşıyor. Meyhane diye gitti. Medrese çıktı. Ne demek o? Medrese bestelenmiş bilgilerdir. Yani bildiğimiz üniversite. Üniversite bestelenmiş bilgilerdir. Orada meyhane olmaz. Dedikodu dediği yer mi? Evet. Şimdi oturmuş dinliyor oradaki adları arif olan ama ortada irfaniyet olmadan konuşmaları dinliyor. Bir tanesi de bakıyor genç bir adam bu. Genç adam diyorlar. Esmer böyle karayağız bir adamdır bu. Azeridir. Şems Tebrizi. Tebrizlidir. Tebriz'in güneşidir. Şems güneş demek. Tebriz'in güneşi. Yani ruhsal güneş anlamında. Aydınlatıcısı. Goraz. Goraz. Guru. Evet. Fakat gidiyor dinliyor. Susuyor hiç konuşmuyor. Misafir, konuk. Diyorlar ki genç adam sen hiç konuşmadın. Dinliyorum efendim diyor. Olsun ama sizin de bir şeyinizi bir... Vallahi diyor işte ne kadar saatse orada ne kadar sohbet. Bu kadar zamandır diyelim biz ölçü koymayalım. Ben bu kadar zamandır dinliyorum. Hep dedikodu yaptınız. Hiçbiriniz yürekten konuşmadınız diyor. Nasıl olur diyorlar. Bu kadar zaman biz dedikodu yapmadık. Ya Kur'an ayeti okuduk, ya hadisi şerif okuduk, ya kelam-ı kibar okuduk. Kelam-ı kibar, mürşid-i kamillerin sözleridir. Evet diyor, doğru. Bunlardan size ne? Şu anda kalbime şöyle bir vahiy geliyor, şöyle bir ilham iniyor diyecek içinizde yok mu? Şu haldeyim. Evet. Ne demiş oluyor biliyor musunuz? Siz yaşamıyorsunuz. Evet. Siz ölülersiniz. Siz mezarlıksınız diyor. İrfaniyet sohbet dediğimiz şey rastgeledir. Eğer rastgelesi yoksa ölülerden haberler sadece. İlginç değil mi? Çok güzel. Evet. Şimdi bu müzik bizi nereye davet ediyor? Yani Anadolu havzasının bir damarının üzerinden şöyle bir geriye doğru flashback yapmaya değil. Ne demek? Geri bildirimler yapmaya değil. Feedback yapmaya. Yani o arkaik şeyler, kadim
öğretilere dokunursak bugünkü kademi, bugünkü ayak bastığı kültürde yerini gösterebiliriz. Evet. Onu demek istiyorum. Yaşıyor mu? Ölü mü? Evet. Yaşıyorsa irfan bu demek. O zaman Anadolu irfanında o yaşayan bir tarihsel serüveni içinde barındırıp halen canlı olan bir şey midir değil midir? Şimdi bunun üzerine izin verirseniz bir seyahat yapalım ama bu biraz ciddi olacağı için efendim neydi? Mühendislikle mimarlık bir arada olacaktı. Şimdi o zaman mühendislik kısmı literal bilgi. Literal bilgiye saygımız olacak, akademik bilgiye ama improvizasyonun yani anlam, işleme biçimi de bizde olacak.